Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır bir el açması börek tarifi paylaşacağım. Normalde el açması börek yapmak biraz zahmetlidir ancak anlatacağım püf noktalarına dikkat ederseniz bu tarifle çok kolay olacak. Öncelikle hamuru için 1,5 su bardağı ılık su, 1 çay kaşığı instant maya ve 1 çay kaşığı şekeri yoğurma kabına alarak karıştıralım. 5 su bardağı unu ve 1 tatlı kaşığı tuzu da ekleyip hamuru yoğurmaya başlayalım. Orta sertlikte ele yapışmayan bir hamur olacak. Gereğinden fazla un ilavesi yaparak hamuru sertleştirmeyelim. Ben hamuru toparladıktan sonra yaklaşık 10 dakika boyunca yoğurdum. Bu sayede daha güzel bir kıvama geldi. Şimdi hamurun üzerini streç filmle kapatalım ve 15 dakika kadar bu şekilde dinlendirelim. Biz de bu sırada iç harcı için tavaya 4 yemek kaşığı sıvı yağ ve 500 gram kıymayı alıp kıyma suyunu salıp çekinceye kadar kavuralım. Kavrulan kıymaya ince ince doğranmış bir tane büyük boy soğanı ekleyelim ve soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar kavurmaya devam edelim. En son 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip son kez karıştıralım. İç harcımız hazır. Şimdi ocaktan alarak soğumaya bırakabiliriz. 15 dakika kadar dinlendirdiğimiz hamuru şimdi 12 eşit parçaya keselim. Parçaları şöyle elimizle dıştan içe doğru katlayıp ardından yuvarlayarak beze haline getirelim. Daha sonra her bir bezeyi tek tek uzunlamasına ve yanlara doğru biraz genişletelim. Çok fazla açmanıza gerek yok. Bir karış kadar açıp genişletmek yeterli olacaktır. Açtığımız hamurların aralarına eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürerek üst üste dizelim. Bu arada bezeleri açarken hamurların kurumaması için üzerlerini bir bezle veya streçle kapatmayı unutmayın. 12 bezeyi de bu şekilde yağlayıp üst üste dizdikten sonra yarım saatte böyle dinlenmeye bırakalım. Sürenin sonunda artık böreği şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Bunun için hamurun ucundan tutup oklava yardımıyla şöyle uzatarak açalım. Hamurun yanlarını da elimizle yavaşça çekerek genişletelim. Oklavanın olduğu kenara hazırlayıp soğuttuğumuz kıymalı iç harcından yerleştirip hamuru oklava etrafında dikkatlice saralım. En son hamuru oklavadan şöyle sıyırarak çıkardık mı tamamdır. Ben bu şekilde uzun uzun bırakmayı tercih ettim ancak dilerseniz gül böreği şekli de verebilirsiniz. Hamurlar yağ içerisinde beklediği için güzelce yumuşadı ve kolaylıkla açılacak kıvama geldi. Daha önce hiç hamur açmadıysanız bile hiç endişe etmeyin. Sizler de gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu arada bu tarifi kıymalı harç yerine ıspanaklı, patatesli veya peynirli olarak da hazırlayabilirsiniz. Tüm hamurları şekillendirdikten sonra börekleri tabanını yağladığımız fırın tepsisine dizelim. Ben böyle yapışık olarak koymayı tercih ettim. Vereceğiniz şekle göre tepsiye dizebilirsiniz. Üzerlerine en son hamurları beklettiğimiz yağın kalanını sürerek dilimleyelim. Böreği önceden 190 derece ısıttığımız fansız ayardaki fırında 45 dakika süreyle pişmeye bırakalım. Bu süre kullandığınız fırına göre farklılık gösterebilir. Altı üstü güzelce kızardığında böreğimiz pişmiş demektir. Böreği fırından çıkardıktan sonra sıcak sıcak servis edebilirsiniz. İçi bol malzemeli çıtır çıtır bir börek tarifi oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Tarifle ilgili tüm detayları her zaman olduğu gibi açıklamalara ekliyorum ancak farklı soru ve önerileriniz olursa yorumlardan her zaman yazabilirsiniz. Tarifi deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.